Selamlar herkese, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda bir önceki videoda anlatmış olduğum askılı bebek bluzine uygun hazırlamış olduğum şortun yapımını anlatıyorum. Gördüğünüz gibi şirin bir ikili oldular. Oldukça kolay örülebilen bir model. Lastik örgü, haroşa, düz örgü ve ters örgüden oluşuyor. Modelin sayıları bluzda olduğu gibi 1 yaşa uygun. Modelimiz 2 parça halinde örülüyor. Sonrasında pile ve bu kısımda da bağcık eklenip tamamlanıyor. Bir yumak ip yeterli geliyor. Şiş numaramız 3,5. Pile modelin arka kısmında da var. Bluzda olduğu gibi. 1 yaş için 60 ilmek ile başlıyoruz. Diğer yaşlara nasıl uygulanır? Şöyle bir üzerinden geçelim. Her yaş için 6'şar ilmek başlangıç sayısına ekleyebiliriz. Bu kısımlar sabit kalabilir. Dilerseniz lastik kısmını bir 4 sıra her yaş için uzatabiliriz. Burada haroşa kısım sabit kalabilir. Yine pile kısmı da aynı şekilde. Uzatacağımız bölüm bu kısım. 1 yaş için burası 20 sıra örülüyor. Bir 6 sıra ekleyelim her yaş için. Sonrasında A kısmında da 2 defa daha artırma yapalım. Bu kısmı bu şekilde her yaş için 2'şer artırma, 2 sıra artırma ekleyerek büyütebiliriz. Modeli de diğer yaşlara bu şekilde ayarlayabiliriz. Yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Modelde kullandığım ip bluzda olduğu gibi Alize Baby Best. Anti-peeling özellikli 100 gram 240 metreden oluşan bir ip. Renk numarası 599. Şiş numaram 3,5. Modele 60 ilmek atarak başlıyoruz. Modelimizin bel kısmından başlıyoruz. Şimdi 60 ilmeği çiftli lastik örgü yaparak ilk kısma başlayalım. 2 düz ördüm. Ardından 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde ilmeklerimizi örelim. Sıra sonuna doğru geldim. En son 2 düz ördüm. 2 ilmeğim kaldı. Bunları da 2 ters örüp sırayı tamamlamış oluyorum ve ön yüze geçtim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonra sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeği düz örüyorum. 2 tersim var. Bunları da 2 ters olarak ördüm. 2 düz. Ardından 2 ters. Yani her sırada düz ilmeklerimizi düz, ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bu şekilde ikili lastik örgüyü oluşturmuş oluyoruz. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters şeklinde sırayı tamamlayalım. İlmek attıktan sonraki ikinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sıraya geçtim arka yüzde. Yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. Sırada 2 tersim. Bunları da 2 ters örüyorum. Ardından 2 düz. Hep bu şekilde örülüyor. Ön yüzde de arka yüzde de. Lastik örgüyü ilerletelim. Devam edelim arkadaşlar. Lastik örgüyü ilerlettim. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 7 sıra örmüşüm.
ön yüzdeyim. Şimdi bu sırada buralarda birer tane ajur yapacağız. Bunu da bağcık için kullanacağız. Başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ilmek ördüm. Ardından bir doluyorum. Buradaki iki düz ilmeği birlikte örüyorum. Bir ilmek kesiyorum. Burada ilk yuvayı oluşturduk. Sonrasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ilmek ördük. Doladık. Yine iki düz ilmeği birlikte örüp bir ilmek daha kestik. İkinci. Sonrasında yine bir 10 ilmek. Doladım tekrar. Bir ilmek kestim. Üçüncü. Yine bir 10 ilmek örüyoruz. Tekrar doladım. 2 düz ilmeği birlikte ördüm. Dördüncü. Bu kısımda da 2, 4, 6, 8, 10 ilmeğim kaldı. Sadece başta 2 ilmek fazla ördük. 12 ilmek oldu bu kısım. Bu da bir farklılık sağlamaz. Modelimizi bozan bir unsur değil. Evet, sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze geçtim. Aynı şekilde devam ediyorum. Yine örgümün yönüne göre 2 düz 2 ters şeklinde ilerliyorum. Burada doladığım ilmeği de burada 2 tersim olacak. 2 ters ördüm. 2 düz. Yine aynı bütünlüğü sağlıyoruz. İlmek kestiğimiz kısımda. Ters ilmeğimi örüyorum. Doladığım ilmek de ters oluyor. Sırayı tamamlayalım. Bir 7 sıra daha bu kısmı örelim. Ajur sırasından sonra şöyle bir sayalım. Şu kısımdan hariç 2, 4, 6, 7. Sonda arka yüz ördüm. 8 sıra örmüş oldum. Şu kısımdan bir bakalım. Toplamda kaç sıra örmüşüz lastiği? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 sıra lastik örgü yaptık. Ön yüzdeyim. Şimdi bir sıra düz örüyorum ve arka yüzde de haroşa örmeye başlıyorum. Haroşayı düz örerek yaptığım için arka yüzü ördüğümde ön yüzde ilk haroşa sıram oluşacak. Ters örgü yaparak örenler bu sıradan örmeye başlayabilir. Sırayı tamamlayalım. Ön yüzde sırayı tamamladım. Şöyle bir tamamen haroşa örgüye geçmeden önce lastik örgünün uzunluğunun ölçüsünü vermek istiyorum. Şöyle 6 santim kadar ördüm. Genişliği de şöyle bir düzelterek bakalım. 24 santim kadar. Şimdi arka yüzde haroşama devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde de arka yüzde de düz örerek haroşa örgümü oluşturuyorum.
Evet, arka yüzdeki sırayı da tamamladım. Ön yüze geçtiğimde birinci haroşa çizgim oluşmuş oldu. Toplamda 16 haroşa çizgisi olana dek 60 ilmeğimizi bu şekilde ilerletelim. Haroşa olan kısmı ilerlettim. Şöyle bir kaç haroşa çizgisi örmüşüm. Bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 haroşa çizgisi ördüm. Şimdi tüm ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Sırayı tamamladım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde de yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve tüm ilmeklerimi ters örüyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek toplamda bir 20 sıra örelim. 2 sırayı örmüş olduk. Bir 18 sıra daha örüp 20 sıraya tamamlayalım. Modelin düz örgü kısmını ilerlettim. Şöyle bir sayalım. 20 sıra kadar ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ördüğümüz her sırayı sayıyoruz. Şimdi ön yüzde A kısmı için ayrım yapıp A artırmasına başlıyoruz. Bunun için de 29 ilmeğimizi örerek orta kısma gelelim. 29 ilmeği düz örerek geldim. Şimdi orta kısımda 2 ilmeğimiz var. Bunun her iki yanından artırmamızı yapacağız. Diğer tarafta da yine 29 ilmeğimiz kalıyor. Artırmamızı da bu şekilde yapıyoruz. Gizli artırma. Artırmayı yaptım. 2 ilmeğimi ördüm. Tekrar aynı şekilde çaprazlayarak gizli ilmek atıyorum. Artırmamı yapıyorum. Kalan 29 ilmeğimi de örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzde artırma yaptığımız kısma gelelim. Arka yüzde artırma yaptığım kısma geldim. Bu artırmış olduğum ilmek. İpimi öne alıyorum ve bu şekilde çapraz şişimi geçiriyorum ve ters örüyorum. Evet, 2 ilmeğimi de ördüm. Tekrar diğer artırmış olduğum ilmeğe geldim. Buna da çapraz şişimi geçirdim ve ters ördüm. Diğer ilmeklerimi de örüyorum. Ön yüzde artırma yaptığımız kısma gelelim. Ön yüzde 29 ilmeği örerek geldim. Bu kısım bu şekilde sabit örülüyor. 29 ilmeğimizi örüyoruz. Ardından artırmamızı yapıyoruz. Bu kez bu kısım bir önceki sırada arttığı için 4 ilmek oldu. 4 ilmeği örüyorum. Tekrar artırmamı yaptım ve kalan 29 ilmeği örüyorum. Artırmamız bu şekilde oluyor. Her ön yüzde 29 ilmeği örüyoruz, artırmamızı yapıyoruz. Bu kısım bir önceki sırada kaç artırma olduysa buradaki kısımdaki ilmeklerimizi örüyoruz. Mesela bir önceki sırada 4 olmuştu. Şimdi birer başta ve sonda artırdık. 6 ilmek oldu. 6 ilmeği örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Sonra 29 ilmeğimizi örüyoruz. Hep bu şekilde ilerleyecek. Buralar kaymaması için dilerseniz ilmek işaretleyici takabilirsiniz. Şöyle bu sırayı bitirelim. Yine arka yüzde bu kısma gelelim. Arka yüzde 29 ilmeği örerek geldim. Gördüğünüz gibi bu kısımda da sabit. 29 ilmeği örüyoruz. Artırmış olduğumuz ilmeği yine
bu şekilde çapraz girerek ters örüyoruz. Orta kısımda ilmeklerimi örüyorum. Diğer artırmış olduğum ilmeği örüp kalan 29 ilmeği de örüyorum. Bu şekilde sayarak ördüğümüzde veya bu kısımlara 29 ilmek sonrası burada artırdığımız kısmı örüyoruz. A kısmını buraya da bir işaret takıp kalan 29 ilmeği örüp kaydırmadan, modelimiz bozulmadan da örebiliriz. Ön yüze geçip tekrar 29 ilmeği örerek A kısmına geldim. Şimdi artırmamı yapıyorum. Orta kısımda sayıyorum. 2, 4, 6 ilmeğim var. Bunları örüyorum. Zaten gördüğünüz gibi bu kısımda belli oluyor. Sadece A kısmı. Şimdi ilerledikçe üçgen bir şekilde ilerleyecek. Böyle bir şekil olacak. 6 ilmeği örüyorum. Ardından artırmamı yapıyorum ve kalan 29 ilmeğimi örüyorum. Bu sırada artırmış olduğumuz ilmeklerle A kısmında 8 ilmeğimiz oldu. Her ön yüzde bu şekilde artırmalara devam edelim. Ta ki A'daki ilmekler 12 olana kadar. Bu kısmı da ilerletelim. Devam edelim arkadaşlar. Bu kısmı da tamamladım. Gördüğünüz gibi A kısmında 12 ilmeğim oluştu. Şimdi paça kısımlarına geçiyoruz. Yalnız bu modelde bir farklılık var. İpimizi koparmadan paça kısmını ve bu parçayı tamamlıyoruz. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. İlk önce bu kısmı örüyoruz. Haroşa örgüden oluşuyor. İlk önce bu sırayı örelim. 29 ilmeğimizi ilmeği ördüm. Şimdi bu kısımdan örgümüzü çeviriyoruz. İpimi arkaya aldım. Haroşa örmeye başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi örüyorum. Sırayı tamamladım. Şimdi ön yüze döndüğümde birinci haroşa çizgim oluştu. Şimdi devam ediyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sadece bu 29 ilmeği örerek örgümüze şimdilik devam ediyoruz. Sadece bu kısmı tamamlayalım ilk önce. Ardından diğer tarafa geçiyoruz. Evet. Şöyle bir sıra sonuna gelelim. Son ilmeğimi de ördüm bu kısımdaki. Şimdi yine buradan ipimi arkaya alıp örgümü çevirip örmeye bu şekilde devam ediyorum. Sadece 29 ilmeği ta ki bu haroşa çizgileri 4 çizgi olana kadar. 4 haroşa çizgisi olana kadar ördüm. Şimdi ilmeklerimi kapatmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ördüm. Ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapatıyorum. Bu işlemi yaparken ne çok gevşek ne de çok sıkı bir şekilde yapıyoruz. Sıkı yaparsak kasma olur.
Gevşek yaparsak bu kısımda yukarı doğru katlanma olur. Olduğunca düzgün bir şekilde kapatmaya dikkat edelim. Evet, son ilmeğimi de kapattım. Şimdi buradaki püf noktasına geldik. Bunun için bir tığ gerekli. Tığımızı alıyoruz. Ve bu kenarda oluşan tırtıklardan geçerek A kısmına geleceğiz. Dilerseniz ipinizi kesip bu kısımda da bağlayabilirsiniz. Ama bu şekilde daha pratik olacaktır. Bir düğüm falan da olmayacaktır. Gördüğünüz gibi kenar tırtığa tığımı geçirdim. İlmeği aldım. Bu tırtıktan ve tığdaki ilmekten geçirdim. Tığdaki ilmeğimizi olduğunca bu mesafe boyunca geniş tutuyoruz. Bu kısım sıkmasın diye, kenar düzgün oluşsun. Bu şekilde ve sonuncu kısma geldim. Buradan bir ilmek alıyorum ve geçirdim. Gördüğünüz gibi düzgün bir geçiş elde ettik. Bu kısım tamamlandı. Şimdi A kısmındaki 12 ilmeği kapatıp diğer kısma geçiyoruz. Yine aynı şekilde bir ilmeği örüyoruz. Diğerini üzerinden atlatıp kapatıyoruz. Evet. Birkaç ilmeğim kaldı. Bunları da kapatıyorum. Ve diğer kısma geçtim. Evet, 12 ilmeği kapattım. Şimdi buradaki 29 ilmeği arıyoruz. Aynı diğer taraftaki gibi 4 haroşa çizgisini tamamlıyoruz. Bu sırayı örelim. Sırayı tamamladım. Şimdi buradan örgümü çeviriyorum. Haroşa örerek ilerliyorum. Evet, arka yüzdeki sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim ve birinci haroşa çizgim oluştu. Bu tarafta yapmış olduğumuz gibi 4 haroşa çizgisi olana kadar bu kısmı da örelim. Ardından ilmeklerini kapatalım. Diğer tarafı da 4 haroşa sırası boyunca ördüm. Ardından ilmekleri kapattım. Bu şekilde bu parçamız tamamlanmış oldu. Şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak bir parça daha örelim. Sonrasında modelimize devam edelim. Aynı şekilde bir parça daha hazırladım. Bitişte ipimi biraz uzunca tutup kestim. Dikişte kullanmak için. Şimdi dikişe başlıyoruz. Dikişimizi ön yüzle yapıyoruz. Bu şekilde parçaları üst üste koyuyoruz ve bu kısımdan başlayarak dikişimizi yapıyoruz. İlk önce her iki ucu sabitleyelim.
Evet, bu kısmı iyice sabitledim. Şimdi karşılıklı kenarlardan iğnemi geçiriyorum. Dikişimi yapıyorum. Buradaki oluşan tırtık kenarları kullanıyorum. Evet, bu kısım tamamlandı. Şöyle bir ipimi çekip düzeltiyorum. Sonrasında düz örgü kısmına geçiyorum. Düz örgüde de gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlarımız oluşmuş. Burada ilmek aralarından giriyorum. Şöyle. Bu kısmı diktim. Hemen karşılığı olan tarafa geçiyorum. Yine aynı şekilde. Dikişi ilerlettikçe ipimizi çekip bu kısmı düzenlemeyi unutmayalım. Bu kısma kadar dikelim. Bu haroşa kısmı burada olduğu gibi dikiyoruz. Sonrasında lastik örgüye gelelim. Evet, haroşa kısmı da diktim. Lastik örgüye geldi sıra. Lastik örgüyü de aslında düz örgü kısmındaki gibi dikiyoruz. Şöyle kenarlardan batıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafında. Evet, bakın düzgün bir görüntü elde ettik. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi görünüyor. Şimdi uç kısmı da tamamlayalım. Bunu bütün lastik örgülerde kullanabilirsiniz. Çok güzel bir teknik. Bakın. Evet, uç kısmı da tamamlayalım. Şimdi burada arkada ipimizi gizleyelim. Dikişimiz tamamlanmış oldu. Bu şekilde görünüyor. Dikişten sonra parçamız bu şekilde bütün hale geldi. Bu kısımdan ipimi bağlayıp şimdi ilmek çıkaracağım. Bluzda yaptığımız pileyi aynı şekilde uyguluyoruz. Evet, ipimi bağladım uca. En uçtaki ilmeğe şöyle haroşanın bir sırasını kullanıyoruz. Üste bakan değil de aşağıya bakan bu ilmeklerden alarak ilmeklerimizi çıkartıyoruz. Şimdi baştaki ilmeği bu şekilde örüyorum. Bir. Yukarı değil de aşağıya bakan ilmeği ördüm. 2. Sonrasında
bir gizli artırma yaptım. 1 2 ilmek aldım, artırmamı yaptım. Bluzu ören arkadaşlar bu kısmı biliyor zaten, kolaylıkla örebilir. Bir, iki. Artırmamı yaptım. Bir, iki, bu sıra boyunca ilmeklerimizi çıkaralım. İlmekleri çıkardım. Şimdi arka yüze geçiyorum. Ön yüzde düz, arka yüzde de tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimi ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeğe geldim. İpimi öne aldım. Ve bu şekilde çapraz geçirdim ve ters ördüm. A kısmında yapmış olduğumuz gibi. Orada nasıl artırmış olduğumuz ilmekleri örüyorsak burada da aynı şekilde örüyoruz. İki ilmeğimi ördüm. Artırmış olduğum ilmeği de bu şekilde örüyorum. Tekrar 2 ilmek ördüm. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Ön yüze geçtiğimizde ilmeklerimizi düz, arka yüze geçtiğimizde ise ters örerek ilerletelim. Tıpkı bluzda olduğu gibi 14 sıra örelim ve ilmeklerini kapatalım. Piri kısmını tamamlayıp ilmeklerini kapattım ve bu şekilde modelimizin örgü kısmı tamamlanmış oldu. Bu kadar da ipimiz arttı. Bununla bel kısmına bir bağcık örüyoruz. İlk önce bu kenardaki dikişi de diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi tamamlayalım. Sonrasında bu pire kısmını birlikte dikelim. Bir de A kısmını. Kenar dikişini tamamladım. Pire kısmına geldim. İlmekleri kapatırken yine ipimi biraz uzun tutup kesmiştim. Bu kısımda kullanmak için. Şimdi diğer uçtan bir sabitleme yapıyorum ilk önce. Sonrasında düz örgü kısmında yaptığım gibi karşılıklı ilmek aralarından geçip bu kısmı da dikiyorum. İpimi çekip iyice düzeltiyorum. Gördüğünüz gibi düzgün bir dikiş elde ettik.
arka tarafa geçip ipimi gizliyorum. A kısmının dikişine geçiyorum. Yine bunu da ön yüzden yapıyoruz. Şöyle bir arka yüzden uç kısma kadar çıktım. Şöyle katlıyorum ve karşılığı olan tarafa geçtim. Evet, ilk önce sabitliyorum. Sonrasında karşılıklı kenarlardan alarak dikişimi yapıyorum. Bu kısım tamamlandı. Şimdi A kısmına geçiyoruz. A kısmında şu şekilde. Burada ilmeğin yönünü takip ediyorum. Böyle sağından girip sol tarafından çıkıyorum. Hemen karşılığı olan ilmeği de aynı şekilde batıyorum. Bu kısımda bu şekilde dikiliyor. Sırayla ilmeklerin A kısmını böyle dikiyoruz. Bu kısmı da buradaki gibi dikip buranın da dikişini tamamlayalım. Evet, A kısmını da tamamladım. Bu şekilde görünüyor dikişimiz. Gördüğünüz gibi düzgün bir işçilik elde ettik. Bağcık kısmına geçelim. Daha önce kanalımda birçok bağcık modeli yapımı anlatmıştım. Şiş ile örülen var, çorap şişi ile örülen var. Yine tığla da birkaç model anlatmıştım. Ben de tığ ile yapılanı bu kez tercih ediyorum. Tığ numaram 2,5. Siz o videolarımı da izleyip dilediğiniz bir bağcık yapımını seçebilirsiniz. Şöyle biraz yakınlaştırayım kameramı. Sabitledim ipimi. 1, 2 zincir çektim. Birinci zincire batıyorum. Bir ilmek aldım. Ben bunu 2 ilmek üzerinden öreceğim. İnce bir bağcık olmasını istiyorum. Ne çok kalın ne de çok ince. Siz kalınlığı buradaki ilmek sayısına göre ayarlayabilirsiniz. 3, 4 ilmek üzerinden yapabilirsiniz. Yine burada yaptığımız bu bağcığı askılarda dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. 2 ilmeği çıkardık. Bu şekilde birini şimdi tığımdan çıkarıyorum. İpimi arkadan aldım. İlkin içerisinden geçirdim. Sonrasında tığımdan çıkarmış olduğum ilmek içerisinden bir ilmek daha aldım. Bu şekilde 2 ilmeğim oldu. Sonrasında yine birini çıkarıyorum. İpimi arkadan alıyorum. İlkin içerisinden geçirdim. Sonra da ikinciden bir ilmek aldım. Bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle göstereyim yavaşça.
Bu kısımda ilmeğin kaçmaması için sıkı tutalım. Bağcığımız oluşuyor. Yine bunun uzunluğunu bebeğin bel çevresinin ölçüsünü alarak da yapabiliriz. Şöyle ben bir ilerleteyim. Sonrasında ölçüsünü vereyim. Şöyle arkası da bu şekilde görünüyor. ...80 santim kadar ördüm bağcığı. Şimdi kalan 2 ilmeğimi de birlikte bu şekilde örüyorum. 2 tane zincir çekerek bu kısmı sıkıladım. Sonrasında iki ucu da ipi alıyoruz ve buralardan geçirip geziyoruz. Bunu birkaç kez tekrarlayalım. Her iki ucu da. Bağcığımız hazır. Şimdi buradan başlayarak geçirelim. Bağcığı da geçirdim ve bu şekilde şortumuz tamamlanmış oldu. Şimdi bluzu da alalım. Böyle şirin bir takım oldu. Benimle birlikte bu modeli deneyen herkese teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni videoların devamı için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.